Evet arkadaşlar, koleksiyonumuzu yepyeni bir Lego teknik setiyle genişletmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle Lego'nun 1 Mart'ta satışa sunduğu harika setlerden bir tanesi. Benim de sizlere video çekerek anlatacağım ilk 1/8 ölçekli set olan 42-228 numaralı McLaren Formula 1 aracını sizlerle bugün hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha önce birçok 1/8 ölçekli set yapmıştım arkadaşlar. Ancak bunların hepsini bu YouTube kanalını açmadan önce yapmıştım. Yani sizlerle ilk kez 1/8 ölçekli bir seti ben de YouTube'da inceliyor olacağım. İsterseniz çok zaman kaybetmeden setimizin kutusuna birlikte göz atalım arkadaşlar. Setin kutusunun ön yüzünde Lego bizlere modele ait harika bir görsel sunmuşlar. Dediğim gibi bu gerçek aracın 1/8 ölçekli bir modeli ve bu 1/8 ölçekli modeller genel itibariyle hem görsel olarak hem de teknik özellikler olarak harika setler oluyorlar. Bence Lego teknik setleri içerisinde en değerli setler bunlar arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi hem görsel olarak hem de teknik özellikler olarak çok harika şeyler sunuyor bize bu setler. İsterseniz bir de setimizin kutusunun arkasına bakalım. Bakalım arkasına Lego bizlere neler sunmuş. Evet, setimizin kutusunun arka yüzünde ise Lego yine bizlere modele ait gerçekten güzel bir farklı açıdan çekilmiş bir fotoğraf sunmuş arkadaşlar. Alt kısımda da yine sete ait farklı açılardan görselleri bizlerle paylaşmışlar. Burada birkaç teknik özelliği de bizlere göstermişler. Şöyle göstereyim sizlere. Şurada görüyorsunuz aracın vites sistemini. Burada ölçülerinden bahsetmişler ki 61 santimetreye 13 santimetre oluyormuş. Burada yine direksiyon sisteminden bahsetmişler. Burada da aracın farklı bir görselini bizlerle paylaşmışlar. Zaten seti yaptıktan sonra da sizlerle detaylı bir şekilde inceliyor olacağız arkadaşlar. Bu sette de son iki videoda yaptığımız gibi her poşeti yaptıktan sonra detaylı bir şekilde o poşette aracın nelerini yaptığımızı sizlere gösteriyor olacağız ve fonksiyonlarında aracın inceliyor olacağız arkadaşlar. Kutunun bir de yan yüzüne bakalım, sonra da yapımına başlayalım arkadaşlar isterseniz. Kutunun yan yüzünde de Lego bizlere aracın yine yandan bir görüntüsünü ve burada da her sette olduğu gibi aracımızın tekerleğinin birebir ölçekli bir görselini bizlerle paylaşmışlar arkadaşlar. Şimdi isterseniz çok zaman kaybetmeden hep birlikte kutumuzun açılışını yapalım. Kutu içeriğine birlikte göz atalım. Sonrasında da yapım aşamasına geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi aralarda her poşet tamamlandığında sizlerle tek tek o poşette neler yaptığımızı inceliyor olacağız. Videonun sonunda da sizlerle bu setin tamamlanmış halini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basarsanız bizi çok memnun edersiniz arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu harika setin kutusunu hep birlikte açıyoruz. Bakalım Lego bu seti bizlere kaç farklı poşet içerisinde sunmuş ve kutu içeriğinde bizlere neler vermiş. Şimdi hep birlikte göz atacağız arkadaşlar. Hızlıca açıyorum paketimizi, kutumuzu. Bakalım kutu içeriğimizde neler var. Gerçekten sevdiğim setler bunlar. 1/8 setleri gerçekten benim en çok hoşuma giden setler diyebilirim arkadaşlar. Şimdi kutumuzu açıyorum. Evet. Tek tek poşetlerimize bakalım öncelikle. 7 numaralı poşetimiz geldi. 6 numaramız geldi. 4 numaramız geldi. 8 numaramız geldi. 5 numara. 1 numara. 9 numara. 2 numara. 3 numara ve 10 numara. Evet, Lego bu seti bizlere tam 10 farklı poşet içerisinde sunmuş arkadaşlar. Bunlara ek olarak aracın bazı parçalarını, jantlarını ve bazı diğer parçalarını da ayrı bir poşet içerisinde sunmuşlar. Bunu da kenara koyuyoruz. Şimdi aracımızın büyük ihtimalle tekerlekleri çıkacaktır bunun içinden de. Bakalım. Evet, aracımızın tekerleklerinde ayrı bir kutu içerisinde Lego bizlere sunmuş arkadaşlar. Şöyle Pirelli baskılı şekilde geliyor. Ve tabii ki her sette olduğu gibi bir de yapım kılavuzumuz var arkadaşlar. Onu da şimdi sizlerle birlikte açacağım. Şu tekerlekleri şöyle kenara alalım. Evet, yapım kılavuzumuz da bu şekilde bir karton torbanın içerisinde geliyor ve sticker setlerimiz de var içerisinde. Şimdi sticker setlerini şöyle hiç açmadan kenara koyuyorum. Yapım kılavuzumuz da bu şekilde arkadaşlar. Evet, yapım kılavuzumuz. Bakalım kaç sayfa. Hemen şöyle geliyorum. 363 sayfadan oluşan bir yapım kılavuzumuz var arkadaşlar. Setle birlikte geliyor. Şurada da bir tekerleklere bakmak istiyorum. Evet, 4 tekerlek, 4'ü de aynı arkadaşlar. Yani farklılık yok. Şurada görebilirsiniz. Ve şimdi esas can alıcı noktaya geldik. Stickerlarımız. Bakalım kaç tane stickerımız var. Bayağı olduğu kesin. Evet.
Çevirdik. 54 tane sticker var. Ayrı ayrı geliyor şöyle. Birinci setimiz bu. Sticker setimiz. İkinci sticker setimiz de bu şekilde. Toplamda 54 tane stickerla gelen bir set arkadaşlar. İsterseniz çok zaman kaybetmeden şimdi yapım aşamalarına geçelim. Yapım aşamalarında birinci poşet bittikten sonra sizlerle değerlendirme yapacağım. İkinci poşette, üçüncü poşette ve bu şekilde devam edeceğiz. Her poşet sonrasında kadar yaptığımız kısmı birlikte değerlendireceğiz arkadaşlar. Ve videonun sonunda da detaylı bir şekilde inceliyor olacağız zaten. Şimdi ben sizleri yapım aşamalarıyla ve inceleme kısmıyla baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere, iyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi birinci poşeti tamamladık. Birinci poşet tamamlandığında aracımızın arka tekerleklerinin bağlanacağı kısımları yaptık. Ve aynı zamanda da şöyle göstermeye çalışayım sizlere. Aracımızın diferansiyel sisteminde, şurada görüyorsunuz. Diferansiyel sistemini de tamamladık. Artık aracımız ufak ufak arka kısmından yapımına başlandı. Tekerleklerin bağlanacağı, süspansiyonların da bağlanacağı kısımlar yapıldı. Diferansiyel sistemimiz tamamlandı. Artık büyük ihtimalle şu ön tarafa doğru aracımızın motoru gelecektir. Bu şafta zaten aracın motoruna bağlanacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Buradan gelip aracımızın motoruna bağlanacak. Aracımızı tamamlandıktan sonra, birinci poşet tamamlandıktan sonra görselimiz de bu şekilde. Şimdi ikinci poşette aracımızın yapım aşamasına devam ediyoruz. Sizlere iyi seyirler diliyorum. İkinci poşetin sonunda görüşmek üzere.
Evet arkadaşlar, ikinci poşeti tamamladık. İkinci poşeti tamamladıktan sonra artık aracımızın teknik aksamının birçoğunu yaptık. Şöyle ki biliyorsunuz daha önceki poşette bu ön tarafı yapmıştık. Şimdi bu kısmı şuradan arkasını yapıp buna birleştirdik. Burada nelerimiz var? Motorumuz var. Motorun üzerinde yine bir yuvarlak bir parçamız var. Bunu tamamladık. Şöyle alt kısmını göstereyim aracın. Süspansiyonları bağladık. Şimdi onların çalışmalarını da sizlere göstereceğim tek tek. İkinci poşet tamamladıktan sonra aracımızın görseli bu şekilde. Şimdi neleri yaptık onları göstereyim. Fonksiyonları çalıştırmasını göstereyim sizlere arkadaşlar. Öncelikle burada vites kutumuz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şu anda boşta. Yani çevirdiğimiz zaman görüyorsunuz tekerleklerimiz dönmüyor. Sadece motorumuz hareket ediyor. Burada bir V6 motorumuz var. Motorumuzun hareketini görüyorsunuz ancak tekerleklerimiz dönmüyor. Şimdi vitesi taktığımız zaman, çevirdiğim zaman göreceksiniz tekerleklerimiz dönmeye başladı. Bunu geri çevirdiğimiz zaman ise daha hızlı bir şekilde dönüyor tekerleklerimiz arkadaşlar. Böyle daha yavaş dönüyor. Ortaya aldığımızda ise boşta. Vites sistemimiz bu şekilde arkadaşlar. Buradan kumanda ediliyor vitesimiz. Bu tabi aracın tamamlandığında neresine kadar gelecek onu göreceğiz, izleyerek göreceğiz. Tamamlandığında zaten sizlerle paylaşıyor olacağım. Aynı zamanda motorumuzu da yaptık. Zaten hareketini gördünüz. Şöyle yakından da size tekrardan bir göstereyim motorun hareketinde. Motor pistonlarımız da bu şekilde hareket ediyor. Dediğim gibi tekerleklerimizde vites takılıyken hareket ediyor. Boşa aldığımızda da hareket etmiyor arkadaşlar. Şimdi süspansiyon sisteminde göstereyim sizlere. Şöyle süspansiyonlarımızda iki tekerleğin süspansiyonunu da yaptık arkadaşlar. Süspansiyonlarımız da aracın altında. Şurada görüyorsunuz. Bu şekilde çalışan süspansiyonlarımız da var. Aracımızın dediğim gibi teknik birçok kısmını bu poşetle birlikte tamamlamış olduk. Bakalım 3. poşette bizi neler bekliyor. Şimdi isterseniz hep birlikte 3. poşette aracımızın yapımına devam edelim. 3. poşetin sonunda da zaten sizlerle değerlendiriyor olacağım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi 3. poşeti tamamladık. 3. poşet tamamlandığında şöyle ki aracın ön tekerleklerinin olduğu kısmı yaptık arkadaşlar. Burada görebildiğiniz üzere ön tekerlekleri direksiyondan hareket ettireceğimiz direksiyon sisteminin dişli mekanizmasını yaptık burada. 3. poşette bunu tamamladık. Bunlara ilave olarak yine aracımızın ön tekerleklerinin şöyle göstereyim size. Süspansiyon sistemini de şöyle 3. poşette tamamlamış olduk arkadaşlar. Ancak bunu aracın gövdesine henüz montajını yapmadık. Sadece böyle ayrı bir parça olarak yaptık. Aracımızın gövdesi, motor kısmı burada. Bu ayrı duruyor şu anda. 3. poşette bunu birleştirmedik buraya. Dediğim gibi ön takımları, ön tekerleklerin bağlanacağı kısımlar şöyle göstereyim. Onların da montajını tamamladık burada. 3. poşette
daha fazla ön takım ağırlıklı olarak çalıştık arkadaşlar. Bu taraflara artık aracın ön tamponu vesairesi gelecek ve yapımıza devam edeceğiz. İsterseniz biz şimdi 4. poşet aracımızın yapımına devam edelim. 4. poşetin sonunda zaten sizlerle tekrardan inceliyor olacağız setimizin son halini. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 4. poşeti tamamladık. 4. poşetle birlikte biliyorsunuz 3. poşeti tamamladığımızda bu ön taraf ve arka taraf birbirinden ayrıydı. 3. poşetle birlikte ön tarafı öncelikle arka taraftaki yani orta kısım ve arka tarafa bağladık o arkadaşlar. Bu bağlantıyı 4. poşet sonunda tamamladık. 4. poşette yaptığımız en önemli detaylardan bir tanesi ise artık aracımızın tekerlekleri direksiyon vasıtasıyla kontrol edilebiliyor. Şöyle direksiyonu da yakından göstereyim sizlere. Evet, 4. poşetimi tamamladığımda ne oldu? Aracımızı artık tamamıyla ön tekerleklerin sağa ve sola dönüşünü direksiyondan sağlar hale geldik arkadaşlar. Aynı zamanda aracımızın şoför koltuğunu da tamamladık. Şöyle onu da göstereyim. Şoför koltuğumuz da 4. poşetle birlikte tamamlanmış oldu. Yine aracımızı birbirine bağladıktan sonra ön takımı ve arka tarafı, orta kısmı birbirine bağladıktan sonra tabii ki de artık yan bağlantıları, marşpiyer kısımlarını da tamamladık. Buraları artık güçlendirmiş olduk arkadaşlar. Bu bağlantıyı ön tarafla arka tarafın bağlantılarını bu ekipmanlarla, bu parçalarla birlikte güçlü bir hale getirdik. 4. poşet tamamlandığında aracımızın görseli bu şekilde. İsterseniz şimdi 5. poşette yapımıza devam edelim. 5. poşeti tamamladığımızda sizlerle tekrardan inceliyor olacağız arkadaşlar. İyi seyirler.
Evet arkadaşlar, şimdi 5. poşetimizi de tamamladık. 5. poşette neleri yaptık aracın? Artık aracımızın teknik kısımları, yani hareketli mekanizmalarını tamamladık. Yani 5. poşette bunlarla alakalı bir şey yapmadık. 5. poşette aracımızın sadece sağ ve sol yan taraflarını, marşpiyer kısımlarının tam yapımlarını tamamladık arkadaşlar. Burada güzel detaylar var. Şöyle alt taraftan göstereyim size. Burada 2 tane güzel parça kullanarak güzel bir görüntü elde etmiş Lego. Gerçekten güzel de bir dizaynı oldu. Dediğim gibi 5. poşette sadece bu sağ ve sol taraftaki marşpiyer kısımlarını yaptık aracımızın. Aracımız tamamlandığında, 5. poşet tamamlandığında görüntümüz de bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi biz sizlerle 6. poşetle yapım aşamamıza devam edeceğiz. 6. poşet tamamlandıktan sonra da sizlerle yine aracımızı detaylı bir şekilde inceliyor olacağız arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi 6. poşetimizi tamamladık. 6. poşette artık aracımız şekil almaya başladı. Görüyorsunuz aracımızın ön tamponunu, gerçekten harika görünüyor. Şöyle yakından da göstereyim size. Aracımızın ön tamponunu bu ön kısımda yine şoför direksiyonun ön tarafındaki kısmın kapatmasını yaptık. Gerçekten güzel bir turuncu rengimiz var. McLaren'e özel bir renk biliyorsunuz. Gerçekten de güzel de yansıtmış bunu Lego. Aracımızın dediğim gibi ön tamponu tamamlandı. Aynı zamanda bu yan taraftaki yine çıkartmalı parçalarda şöyle göstereyim size. 6. poşette tamamladık ve bu artık ön kısımla işimiz hemen hemen bitti diyebilirim arkadaşlar. Zaten bu tekerleklerin üst çamurlu kısmında daha önceki poşetlerde yapmıştık. Hareketli mekanizmamızı, direksiyonundan kontrolü tekerleklerin daha önceki poşetlerimizde yine tamamlamıştık. Aracın ön kısmı ağırlıklı tamamen bir 6. poşet oldu. Aracımızın tamamlandıktan sonra, 6. poşet tamamlandıktan sonra görüntüsü de bu şekilde. Şöyle onu da tam göstereyim sizlere. Gerçekten güzel oldu. Yani şöyle alttan da göstereyim size. Alttan görüntümüz bu şekilde. Ön tamponumuzun. Üstten de görüntümüz bu şekilde. Dediğim gibi gerçekten güzel. Artık aracımız şekil almaya başladı. Tabii bu motorun üst kısmı, şoför mahallinin üst kısmı ve arka kısmı daha henüz geçmedik. Büyük ihtimalle ilerleyen poşetlerde de bu kısımları yaparak artık aracımızı tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi biz 7. poşette yapım aşamamıza devam ediyoruz. Sizlere iyi seyirler diliyorum. 7. poşetin sonunda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi seyirler arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, 7. poşeti tamamladık. 7. poşette nereleri yaptık? Şimdi size onları göstermek istiyorum. 7. poşet tamamlandığında aracımızın şöyle buradan başlayıp, yani kokpitin ön kısmından başlayıp motorun başladığı kısma kadar olan bölümün üstünü kapattık arkadaşlar. Yani motorla ön kaput arasında kalan kısmın üzerini kapattık ve gerçekten güzel detaylar da var bu bölümde. Şöyle göstereyim. Şoförün hemen arka kısmında kalan kısım şuralar. Çok fazla sticker yapıştırdık burada tabii. Burada 3 tane ayrı sticker yapıştırıyorsunuz. Burada bir sticker yapıştırıyorsunuz. Yine bu yukarıda ikişer tane sticker yapıştırıyorsunuz. Aynı şekilde sol tarafına da aracın böyle stickerlar yapıştırarak yapıyoruz burayı. Ama dediğim gibi gerçekten güzel bir model oldu. Şöyle şuradaki detayı da göstermek istiyorum size. Burası da gerçekten bence harika gözüküyor. Diğer bu eski Formula 1 setlerinde öyle bir detayımız yoktu. Yine buraları bu uzun elastik parçalarla şoförün ön kısmını da kapatıyoruz bu şekilde. Diğer setlerde de böyleydi bu. Setimiz yavaş yavaş artık şekil almaya başladı. Ön tarafımızı zaten bitirmiştik. Buradan rahat bir şekilde de kapanmasına rağmen direksiyona ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar, şuradan parmağınızı sokarak. Aracımızın son görüntüsü de bu şekilde. Şimdi biz sizlerle 8. poşette yapım aşamalarına devam ediyoruz. 8. poşet tamamlandığı zaman zaten sizlerle birlikte tekrardan inceliyor olacağız arkadaşlar. Şimdi sizlere iyi seyirler diliyorum. 8. poşetin sonunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, şimdi 8. poşeti tamamladık. 8. poşette yine bu sefer de aracımızın arka tarafını, arka kanadını yapmaya başladık arkadaşlar. Spoiler kısmını. Gerçekten şık duruyor. Şöyle görüyorsunuz, şu aşağıda da bir stop farımız ve egzozumuz var. Yine burada harika 2 tane büyük stop farı yapmışlar. Arka kısmı tamamladık. Ancak arka kısımla beraber esas önemli özelliği DRS sisteminde yaptık arkadaşlar. Şuraya dikkatlice bakın şimdi DRS'e, arka kanattaki vitesi değiştirdiğimiz zaman DRS'imiz de hareket ediyor arkadaşlar. Bu da zaten bu yeni araçlarda, yeni Formula 1 araçlarındaki en büyük özelliklerden bir tanesi. Şöyle göstereyim tekrardan. Aracımızın vitesini değiştirdiğimizde DRS sistemimizde, kanattaki DRS sistemimiz hareketli arkadaşlar. Bu daha önceki Formula 1 setlerinde yoktu. Zaten daha önce Formula 1'de de böyle bir şey yoktu. DRS sisteminin gelmesiyle birlikte Lego'da bu sistemi direkt modellerine entegre etmiş arkadaşlar. Ekstra bir fonksiyon oldu bizim için de. Bence gayet de başarılı çalışıyor. Güzel de bir sistem. Artık herhalde bu 9. poşetle birlikte bu yan taraflarını aracın yapacağımızı düşünüyorum. Ve sonrasında motorun üzerine gelecek kapak ve tabii ki de jantlarımızla beraber lastiklerimizi takıp seti bitireceğiz diye düşünüyorum. Başka zaten bir şeyimiz kalmadı. Bakalım ilk önce hangisini yapacağız? Gene büyük ihtimalle ilk önce yan tarafları kapatıp şuralar da boş şu anda çünkü. Kokpitin sağ ve sol tarafı da boş şu anda. Oraları da kapatacağız. En sonunda büyük ihtimalle aracımızın motorunun üstünü kapatıp setimizi tamamlayacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki
de bakıp göreceğiz. Şimdi çok zaman kaybetmeden ben 9. poşette yapımımıza devam ediyorum. 9. poşetin sonunda sizlerle tekrardan birlikte olup o poşetten sonraki durumunu da aracın değerlendiriyor olacağız arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. 9. poşetin sonunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, şimdi ne yaptık? 9. poşetimizi de tamamladık. 9. poşet tamamlandığı zaman setimiz artık tamamıyla neredeyse şeklini aldı. Şöyle göstereyim. Bu yan tarafların montajını yaptık. Aracın sağ ve sol tarafını şöyle de göstereyim size. Tamamıyla artık kapattık arkadaşlar. Sadece bu motor bloğumuzun üst tarafı kaldı. Ve tabii ki de aracın tekerleklerini de bağladıktan sonra artık harika bir modelle karşılaşmış olacağız. Gerçekten hoşuma gitti. Farklı yapım teknikleri var. Bir önceki Formula 1 setleriyle kıyasladığımızda gerçekten farklı yapım teknikleri var. Bu DRS haricinde, bu DRS sistemi zaten tamamıyla farklı bir sistem. Ancak bunun haricinde de aracın şu yan kanatların montajlarında, işte iç kısmında yine şu DRS'nin kontrol mekanizması, farklı yapım aşamaları, yapım şekilleri olan bir model bence. Yan tarafların kapatılmasını yaptık 9. poşette ve burada da aynalarımızı da taktık. Mavi renkli aynalarımız gayet güzel bence, başarılı. Kibar duruyor, şık duruyor. Şuradaki mavi tonla da uyumlu olmuşlar. Evet, 9. poşette aracımızın görseli bu şekilde arkadaşlar. Evet, şimdi çok zaman kaybetmeden 10. poşette yapım aşamamıza devam edelim ve setimizi tamamlayalım arkadaşlar. 10. poşetin sonunda da sizlerle detaylı bir şekilde bu seti inceliyor olacağız zaten. Şimdi sizlere iyi seyirler diyorum. 10. poşetin sonunda görüşmek üzere, hoşçakalın.
Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz ve bu harika seti tamamladık. Şimdi sizlerle birlikte bu harika setin önce görsellerine bir bakalım. Ondan sonra da teknik özelliklerini hep birlikte göz atalım arkadaşlar. Aracımızı şimdi sizlere yakından birazcık göstermek istiyorum arkadaşlar. Aracın yandan görüntüsü bu şekilde. Aracımızın üstten görüntüsü ise bu şekilde. Arkadan görüntümüz bu şekilde. Ve aracımızın önden görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten Lego bizlere her zaman olduğu gibi 1/8 ölçekli setlerde muhteşem bir görsel ve harika bir teknik özellik sunuyor arkadaşlar. Şimdi birlikte arzu ederseniz zaman kaybetmeden aracımızın teknik özelliklerine bir göz atalım. Öncelikle sizlere göstermek istediğim birinci özelliğimiz süspansiyon sistemi. Şöyle arka süspansiyon sistemimiz ve ön süspansiyon sistemimiz. Birbirinden bağımsız çalışan, gerçekten güzel ve başarılı bir şekilde çalışan süspansiyon sistemi sunmuş Lego bizlere bu sette. Süspansiyon sistemimizi araç altından da göstereyim sizlere. Şöyle arka süspansiyonlarımız ve ön süspansiyonlarımız arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi 1/8 ölçekli setler hem görsel açıdan hem de teknik fonksiyonlar açısından, mühendislik çalışması açısından bizleri fazlasıyla tatmin eden setler oluyor arkadaşlar. Şimdi arzu ederseniz ikinci teknik özelliğimizle devam edelim. İkinci teknik özelliğimiz ise aracımızın ön tekerleklerini sağa ve sola, istersek araç üzerindeki bu natı da size şöyle bir göstereyim. Şu nat vasıtasıyla, arzu edersek de aracımızın kokpitinde bulunan direksiyon vasıtasıyla hareket ettirebiliyoruz arkadaşlar. Nat üzerinden bu şekilde rahatlıkla hareket ettirebiliyoruz. Yine dediğim gibi direksiyon vasıtasıyla da bu şekilde rahatlıkla ön tekerleklerimizi hareket ettirebiliyoruz. Lego 1/8 ölçekli setlerden daha küçük olan 1/10 ölçekli ve daha diğer setlerde de birçoğunda bizlere araç üzerinden kumandayı sunuyor. Ancak 1/8 ölçekli setlerin birçoğunda da bizlere aynı zamanda direksiyondan kumandayı da sunuyor arkadaşlar. Bence Lego'nun direksiyon haricinde bu setlerde araç üzerinden kontrolü yapmasının en önemli sebebi ise oynanabilirlik. Çünkü aracı böyle ileri geri hareket ettirirken buradan direksiyon üzerinden rahatlıkla kumanda ederek tekerleklerimizi aracımıza yön verebiliyoruz arkadaşlar. Eğer bu olmasaydı tabii ki de direksiyondan kumanda gerçekten çok zor olacaktı. Oynanabilirlik açısından çok fazla bir pozitif etkisi var bence bu natla kumandanın arkadaşlar. Aracımızın üçüncü teknik özelliğinden sizlere bahsetmek istersem, üçüncü teknik özelliği görmek için öncelikle bu kokpitin hemen arkasındaki motor kısmının üstündeki kapağımızı açmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu kapağı açtığımızda karşımıza aracımızın vites kolu ve aracın motoru çıkıyor arkadaşlar. Şöyle görebiliyorsanız vites kolumuz burada, motorumuz da bu alt kısımda ve 6 bir motor sunmuş Lego bu sette bizlere. Ve gerçekten de dediğim gibi 1/8 ölçekli setlerin zaten hepsinde bu var. Ancak bu sette de hareketli, tekerleklere bağlı bir V6 motorumuz var. Tekerlekler ve motor birbirine diferansiyel sistemiyle bağlı. Diferansiyel sistemi de şurada aracın alt kısmında. Şuradan belki görebilirsiniz. Biraz arkada kalıyor ama diferansiyel sistemiyle bağlı iki tekerimiz, motorumuz arkadaşlar. Şimdi 2026 setlerinde gelen bir önemli özellikten sizlere bahsetmek istiyorum. O da DRS sistemi. DRS sistemimiz nedir? Aracımızın vites kolunu hareket ettirdiğimizde kanat üzerinde bulunan bu DRS parçasının açılıp kapanmasını sağlayan parça arkadaşlar. Şöyle göstereyim size yakından. Vitesimizi hareket ettirdiğimizde şurada görebiliyorsunuz. DRS sistemimiz otomatik olarak açıyor ve kapatıyor arkadaşlar. Bu da dediğim gibi 2026'dan önce çıkan 1/8 ölçekli Formula 1 setlerinde olmayan bir özellik arkadaşlar. Şimdi sizlere bir de vitesimizin motora olan etkisini göstermek istiyorum. Şurada motoru görebiliyorsanız arkadaşlar, aracımızın motoru hemen şurada. Aracımızın motorunu şurada görebiliyorsanız arkadaşlar. Şimdi tekerleklerimizi çeviriyorum. Gördüğünüz gibi motorumuzda herhangi bir hareket olmuyor. Şimdi vitesimizi takıyoruz ve çevirdiğimiz zaman pistonlarımız hareket etmeye başlıyor arkadaşlar. Aynı şekilde tekrar boşa aldığımda herhangi bir hareket yok. İleri aldığımda ise görüyorsunuz pistonlarımız hareket etmeye başlıyor arkadaşlar. Dediğim gibi diferansiyelle birbirine bağlı motor ve iki arka tekerleğimiz gerçekten güzel çalışıyor arkadaşlar. Motorla ve şanzımanla işiniz bittikten sonra da arkadaşlar bu kapağı alarak rahat bir şekilde de buraya getirip
montajını yapabiliyorsunuz. Ve sergilerken de bu şekilde daha böyle toparlanmış vaziyette sergileyebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten güzel bir set. 1/8 ölçekli setler zaten benim Lego'da en sevdiğim setler arkadaşlar. 1/8 ölçekli teknik setleri daha önce de söylediğim gibi sizlere hem görsel açıdan harika bir deneyim sunuyor ve mühendislik açısından da teknik açısından da çok fazla fonksiyonu bulunduran modeller oluyor arkadaşlar. Bu setin yanında Lego bizlere tabii ki de harika bir sürpriz yapmış arkadaşlar. O da kutu içeriğinde çıkıyor. Nedir bu sürprizimiz? Hemen sizlere göstereyim. Şöyle 2 tane parçadan oluşuyor. 54 tane sticker'dan oluşan bir sticker seti. Benim bu sticker setlerine olan sevgimi biliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten nefret ediyorum bu stickerlardan. Genellikle 1/8 ölçekli setlerde, Formula 1 setlerinde Lego bizlere stickerla sunuyor bu setleri. Ancak diğer setlerde, Ferrari'de, Lamborghini'de, McLaren'de ve bu yeni çıkan Koenigsegg setinde de parçalar baskı olarak görüyor. Ancak Formula 1 setinde çok fazla reklam da olduğu için galiba Lego bu setleri bizlere sticker olarak sunuyor. Ve 54 tane sticker da bence gerçekten çok fazla ama yapacak bir şey yok. Gülü seviyorsanız dikenine de katlanacaksınız. Günün sonunda ortaya çıkan görsel harika olduğu için bu stickerları da yapıştırmaktan kaçınmayacağız arkadaşlar. Ve bu setlerde de güzel olan şey stickerlarımız çok böyle ufak tefek stickerlar değil. Gerçekten genel olarak büyük stickerlar. Şurada görüyorsunuz zaten. İşte ön tampondaki stickerları, aracın yan tarafındaki reklam stickerları. Dediğim gibi görseli güzelleştiren şeyler olduğu için buna katlanacağız arkadaşlar. Bu sette baskı olarak gelen bir güzelliğimiz var. O da şu tekerleklerimiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Pirelli baskı olarak geliyor tekerleklerimiz. Ve ön ve arka tekerlekler aynı boyutta arkadaşlar bu sette de. Diğer setlerde de bu şekildeydi. Ön ve arka tekerleklerin boyutlarını farklı yapmamış Lego. Aynı şekilde 4 tane aynı boyutta tekerleğimiz var ve yerlerine takıyoruz. Kutu içeriğinden tabii ki de sticker setlerimiz haricinde bir tane de premium gerçekten güzel bir yapım kılavuzumuz çıkıyor. Şöyle göstereyim. Ön tarafı bu şekilde. Arka tarafına da aracın arkadan görüntüsünü bizlere sunmuşlar ve gerçekten güzel. Benim de saklayacağım bir yapım kılavuzu olmuş arkadaşlar. Başarılı buldum. Premium görüntülü güzel bir yapım kılavuzumuz var. Bu set hakkındaki benim şahsi düşüncelerime gelirsek dediğim gibi zaten biliyorsunuz siz de başka setleri yaparken de bahsetmiştim. 1/8 ölçekli setler benim Lego'da en sevdiğim ve yapımından da en keyif aldığım setler. Çünkü sonunda ortaya çıkan set hem görsel açıdan sergilemelik, mükemmel bir tatmin sunuyor bize ve teknik açıdan da mühendislik açısından da birçok fonksiyonuyla bizleri şaşırtıyor arkadaşlar. Tabii ki bu Koenigsegg modelini çok merak ediyorum. Henüz ülkemize gelmedi. Ben ayırttırdım bir tane. Geldiği zaman direkt teslim alacağım ancak hala ülkemize gelmedi. Heyecanla bekliyorum. Onda bu Ghost modu beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü onda bu gördüğüm kadarıyla internette bagajı açtığınız zaman kapıları ve ön kaputu birlikte açılıyor. Bu da farklı bir teknik detay olmuş. Onun için o seti de çok merak ediyorum arkadaşlar. Ama bu set yapım aşamalarıyla olsun gerçekten bence başarılı. 1/8 ölçekli setlerin zaten geneli bu şekilde. Eğer siz de Formula 1'i seviyorsanız ve Lego teknik setlerine ilginiz varsa bence alıp koleksiyonunuzu eklemenizde fayda olacak setlerden bir tanesi arkadaşlar. Tabii ki daha önce hiç Lego teknik seti yapmamışsanız küçük setler vesaire bu setin yapımı sizler için biraz zor olacaktır. Ancak benim gibi daha önce 1/8 Lego teknik setlerini yaptıysanız çok rahat, keyifli bir şekilde yapacağınız bir set arkadaşlar. Tabii yapım aşamasında sizlere şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Birkaç tane farklı yapım tekniği de bizlere sunmuşlar bu sette açıkçası. Özellikle bu DRS sisteminin çalışma mekanizması farklı, daha önce olmayan bir yapım tecrübesi ve aynı zamanda bu yan taraftaki bu kapakları kapatırken kullandığımız sistem de daha önce olmayan bir sistem. Zaten videomuzun yapım aşamaları kısmını izlediyseniz bunları görmüşsünüzdür arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız bizleri çok memnun edersiniz. Bu video hakkındaki veya diğer videolarımız hakkındaki yorumlarınızı da aşağıda bizlerle paylaşırsanız bizleri memnun edersiniz arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.